Martılarla bir yolculuk, Paşa Bahçe vapurunda. Martılarla bir yolculuk, Paşa Bahçe vapurunda. Mavi beyaz bir mutluluk, Paşa Bahçe vapurunda. Mavi beyaz bir mutluluk, Paşa Bahçe vapurunda. Voltaire, Candide adlı romanında mutluluğu arayan bir adamı anlatır. Zaten romanın adı olan Candide, romanın da kahramanı. Mutluluğu arar, İstanbul'a gelir ve orada bir bektaşi der ki ona, senin evinde bir arka bahçe yok mu? O bahçeyi ek biç. Mutluluğu orada bulacaksın. İşte İstanbul'un mutluluğu da denizidir. İçinden geçen deniz ve Marmara. Mutluluk deniz taşımacılığında, deniz ulaşımında ve bizi besleyen denizdedir. Bu yüzden 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Şirket-i Hariye'nin yani şehir hatlarının vapurlarının güçlenmesi amacıyla 3 vapur sipariş edilir. Bak ne garip. Sanki Voltaire'e gönderme olsun diye. Bu 3 vapurda Bahçe adını taşır. Dolmabahçe, Fenerbahçe ve Paşabahçe. Yani amaç ne midir? Mutluluk. Şehir hatları Osmanlı'da kurulan ilk anonim şirket biliyorsunuz. Ve aslında toplu taşımada da deniz ilk toplu taşıma araçlarından vapur bir tanesi. Yani bu karadan önce aslında denizde toplu taşıma başlıyor. O zamanlar denizin toplu ulaşımdaki payı %99 hatta %100 diyebiliriz. Herhalde o %1 de atlı arabalarla filan taşınıyordu. Şimdi 1940'ların sonları İstanbul'da nüfus artıyor. Tabii yolcu potansiyeli de artıyor. Elde son yıllarda birkaç gemi yapılmış olsa bile eski bir filo var ve yeterli değil. Bunu karşılamak için yeni gemiler şehir hatları için sırf yolcu gemisi değil, aslında araba vapurlarında sipariş edilmesi, temin edilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve o tarihte İstanbul'da tabii otomobil kullanımı çok az, köprülerde zaten yok. Ve deniz ulaşımı çok önemli. Yani şu anda kapalı olan birçok iskele o zamanlar açık ve her yere aslında mümkün olan her yere vapurla seyahat ediliyordu. ...1952'lerde o zamanki şehir hatlarına ilgi çok yüksekti. Deniz yoluyla ulaşım %50-55'e varıyordu. Ve adalara ve Yalova'ya, o zaman Yalova da İstanbul'un bir ilçesiydi. Buradaki Yalova'yı Bursa'ya bağlamak için hem büyük gemiler hem lüks gemiler böyle hem de açıkta gidebilecek tarzda bahçe tipi gemiler üretilmesi ve yapılması istendi. Öyle bir karar alındı. İtalya'ya 1950 yılında Paşabahçe sipariş edildi. Paşabahçe var. Daha sonra da 53 yılında da İskoçya'ya 2 vapur daha Fenerbahçe ve Dolmabahçe vapurları sipariş edildi. Paşabahçe 1950 yılında İtalya'nın Taranto şehrinde Cantaretti Nevaldi tersanelerinde, tezgahlarında yapıldı. 1950'de siparişi verildi. 1952'de Haziran ayında ilk denize indirildi. Sonra da 1 Ekim 1952'de İstanbul'a geldi Paşabahçe vapuru. Paşabahçe'nin ve o dönemde yapılan diğer kardeş gemilerin şartnamesi Haliç Tersanesi'ndeki teknik şartnamesi 4 kişilik bir teknik ekip tarafından hazırlandı. Diğer konular gelince de diğer ilgililer de buna dahil oldular şartname. Teknik şartnameyi hazırlayanlar 4 mühendis. Bunlar 1938 ve 39 yılında o dönemde Atatürk döneminde yurt dışına kıvılcım olarak gönderilip alev olarak dönen gençlerdi. Ben Büyükada doğumluyum. Büyükada'da oturdum. Bizden bir önceki ada vardı, Heybeliada. Oraya geldiği zaman motorunun sesini biz Büyükada'dan duyardık. Paşabahçe'nin geldiğini hissederdik. Yani bu vapur geliyor.
Bu geminin kıymetini adalılar çok daha iyi bilir. Çünkü denizli havalarda birçok seferler iptal olduğu zaman bu Paşabahçe gemisi sefer yapar. Biz çok yaptık. Özelliği bu. Ve en süratli gemi bu. Paşabahçe vapuru bizim için şöyle bir önemi vardı. Lodos fırtına olduğu zaman birçok vapur çalışmazdı. Biz de okula giderdik. Paşabahçe vapuru mutlaka gelirdi. Biz biraz da kızardık Paşabahçe vapura. Niye geldi? Biz okulu kırmak istiyorduk, gitmek istemiyorduk diye. Lodos, Sis, Poyraz, Zildemez mutlaka gelirdi. Onun kaptanları da özeldi. Çünkü gemi de çok özel bir gemi olduğu için kaptanlar çok güvenirdi vapura. Bu gemiyle ben 11 seneden fazla bu gemide kaptanlık yaptım. Bu gemiyle ben her yere giderim. Her türlü havada giderim. Ki gittim. Yıllarca gittim. Yani benim çocukluğumun bir parçasıydı vapur ve çok sevdiğim bir parçasıydı ama senelerce bindim ama benim için en özel seyahatler işte adaya gitmek gelmekti. Adaya gidip gelirken de çok sefer binmişimdir ben Paşabahçe'ye. Dönerken adalardan epey de kalabalık vapur ve biz en üst kata çıktık. O sırada kaptan çıktı dışarıya ve gelin buyurun burada oturun dedi. Onun böyle bir masası vardı. Onun masasına geçtik, orada oturduk. Ondan ben de çocuğum tabii. İşte içeri girebilir miyim, edebilir miyim falan filan derken biz bir anda Kaptan Köşkü'nde bulduk kendimizi. Ve ben böyle bir Kadıköy açıklarında bir müddet dümeni tutup kaptanın da direktifiyle böyle biraz sağa, biraz sola, yani koca geminin o hareketle ilerlediğini gördüm ben. Bunu yaptım yani. Hani o yaşta o vapuru, yani o kadar da olsa bir çocuk için çok mühim bir şey. Koca vapuru tek bir hareketinle kullanıyorsun. Ben sonra aylarca anlattım bunu. Yıllarca hatta ben vapur kullandım diye. Kullandığım vapur, dümenine geçtiğim, böyle oynadığım vapur benim Paşabahçe'ydi. Benim anımsadığım kadarıyla orada bir doğumun olduğunu biliyorum. Hamile bir kadın biniyor eşiyle birlikte ve Paşabahçe'de doğum yapıyor. Kıyıya gelemeden. Kaptan doğan kız çocuğuna Deniz adını veriyor. Ne garip. Bu doğum esnasında Paşabahçe Marmara Denizi'nden İstanbul'a doğru geliyor ve orada bir kadın doğum yapıyor vapurun içinde. Kız Kulesi'nin yanından geçiyor. Kız Kulesi'nde de doğan bir kız çocuğu vardır, biliyor musunuz? Yani bu harika bir öyküdür aslında bence İstanbul için. Paşabahçe normalde ekspres vapur olarak tabir edilen bir vapur. Yalova'dan kalkar, Büyükada, Heybeli ve üzerinden Eminönü'ne bir sefer yapar. Annemle babam o sırada son kontroller, doğumum için son kontroller için İstanbul'a iniyorlar. Fakat vapur Heybeliada'dan açıldıktan sonra annemin doğum için hazır hale geldiği anlaşılıyor. Hemen gemide bir nümayiş başlıyor. Rahmetli Ahmet Kaptan anons yapıyor. Kaptan Köşkü'nü boşaltıyor ve Yalovalı bir ebe benim doğumuma yardım etmek için bütün gücünü ortaya koyuyor. Denizcilik geleneğinde denizde doğan çocuk büyük bir uğur addedilir. Ne mutlu bana, o uğura ben nail oldum. Gövdesinde Artemis'in, Diana'nın, Anadolu'muzun Kibelesi'nin figürünün olduğu Paşabahçemiz o şansa beni layık gördü. 2010 yılında işte artık herhalde performansını doldurduğu için ve eskimişlik olduğu için gözden çıkartıldı Paşabahçe vapuru. Son derece üzüldüm. Çünkü 11 yıldan fazla bu gemide kaptanlık yaptım. Ve çok önemli seferler yaptık, hatıralarımız var. Bu vapurun seferden çıkartılmasının sebebi aslında küçülmeye giden bir işletme politikasının sonucu olmuş. Yani vapurlar elden çıkartılarak yavaşça aslında şehir hatlarının bir kapanma sürecine doğru giden, sadece sembolik belki birkaç tane vapur kalacak şekilde bir planlama yapılmış. Buradan Beykoz Belediyesi'ne İstanbul Deniz Otobüsleri Şirketi bir protokol yaptı. Beykoz Belediyesi'ne kültürel amaçlı kullanmak adına verdi. Bu vapur Beykoz Belediyesi'nin iskelesine taşındı.
Bu böyle bir süreç geçti ama 5 yıl, 6 yıl sonra vapur artık işlemez hale geldi. O sırada 2017 yılında ben vapurun o işler hacısı haline çok güzel bir yazıyla kendi blogumda yer verdim. Bu yazı İstanbullular tarafından çok böyle ilgi gördü. Basın da buna çok ilgi gösterdi. O zamanki basında bu yazılar yayınlandı. Haberi görünce yani bu daha önce de bir takım gündemler oluşturmuştu. Adil Bale oluşturmuştu, Nihat Sırdar oluşturmuştu. Paşabahçe vapurun önemiyle ilgili biliyorsunuz kampanyalar düzenlenmişti. Bu vapur Beykoz Belediyesi'ndeyken batırılma kararı alınmıştı bir dönem. O dönem hareketlenmeler olmuştu kamuoyunda. Ya da en son işte söküm ihalesi kapsamında da zaten gündemler oluştu. O tepkiler sayesinde ve neyse ki İstanbul Belediyesi yönetimi değişti ve bu tepkilere kulak verdiği için şehir hatları sahip çıktı, İstanbul Belediyesi sahip çıktı. Biz de bu vapurun farkında olan insanlar olarak tabii hemen başkanımıza süreci taşıdık. Onu görünce bu vapuru biz tekrardan filoya katmak üzere girişimde bulunabilir miyiz? Bir yatırım gerektiriyor, o süreçleri paylaştık. Kendisi de vizyonu doğrultusunda buna onay verince Paşabahçe'nin tekrar restorasyona girmesi sürecine bu sefer ilgili kurumları aradık. Tüm kurumlar hemfikir olduktan sonra ihale iptal edildi. Biz Beykoz Belediyesi'nden çekerek tabii vapur kendi kendine sevk edebilecek durumda değildi. Dünyanın yaşayan en eski tersanesine filomuzun yaşayan en eski gemisini getirerek böyle eskiden yeniye o dediğim gibi başta sürdürülebilirliğin bir parçası olacak şekilde güzel bir diyalog ve işbirliği de diyebilirim aynı zamanda Paşabahçe için. Hem başkanımızın buradaki vizyonu, çalışan tüm arkadaşlarımızın emekleri, Liman Başkanlığı ve Beykoz Belediyesi'nin de onayıyla birlikte süreç işledi. Paşabahçe alındıktan ve Haliç'e götürüldükten sonra ilk gün geçtiğimde o boşluğu gördüğümdeki mutluluğumu tarif edemem size. Yani Paşabahçe'nin kurtulduğunu gözümle gördüğüm gün, Paşabahçe'nin çekildiği gün, ertesi gün bir baktım orada yok artık Paşabahçe ve Haliç'te. O gün inanılmaz mutlu olmuştum. Hani ressam tablosunu yapar, bitmiştir tablo. Ama geçer şöyle karşısına bakar, uzun uzun bakar, bir şey arar, bir şey daha ve oraya bir iki fırça darbesi daha koyar. Tablo o an tamamlanır. İşte İstanbul'un vapurları o ressamın fırçasının son darbeleridir. İstanbul'un simgesi nedir? Nedir İstanbul'un simgesi? Vapurdur. İstanbul'u anlatan, İstanbul'u tarif eden, İstanbul deyince akla gelmesi gereken şey vapurdur. O yüzden ona sahip çıkmak gerekir. Neden yeni bir vapur yapmak yerine Paşabahçe ile uğraşmayı tercih ettik? Biraz önce söylediğim gibi bu tarihi tescilli bir vapur ve değerlerden, yani bizi oluşturan, İstanbul'u oluşturan, denizciliği oluşturan değerlerden bu kadar kolay vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Değerlerin bizi biz yaptığını, yaşattığını düşünüyoruz. Bir milletin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetleridir. Hayatımızın en büyük, en güzel İstanbul'un hissi senetlerinden biridir vapurlarımız. Ve bunlardan kala kala işte Paşabahçe kaldı. Belki bir iki vapur daha. Daha da zenginleşiyoruz. Hissi senetlerimiz güçlendiriyor. Yavaş yavaş yaptın.
Burası yani Haliç Tersanesi denizcilik tarihimizin toprağı, çıktığı, oluştuğu yer. Fetih'ten 2 sene sonra kurulmuş bir tersane burası. Sadece Haliç Tersanesi değil, aslında tersaneyi amire bütününde Camialtı, Taşkızak ve Haliç Tersanesi diye geçen, Osmanlı zamanı, Osmanlı'dan önce ve Cumhuriyet döneminde de aslında sürekli liman ve tersane olarak kullanılmış bir bölge. Denizciliğimizin gerçek anlamda oluştuğu, çıktığı, kültürünün oluştuğu bir alan. Şimdi bakın Haliç Tersanesi, yani tersane-i amire Türk sanayinin başladığı yerdir bir kere. Sanayi Haliç'te başlamıştır Osmanlı döneminde. Ve deniz fabrikaları olarak, tersane olarak başlamıştır. Burası dünyadaki üstünde yaşayan en eski tersane. Hala faaliyet. Hala gemi yapabiliyor. Gemi havuzluyor. Burada %100 yerli imkanlarla motor da yapıldı. Yıllar sonra tersanenin bir vapur inşasıyla tekrar doğması diyeyim. Kendi evinde bu işi yapıyor olmak, evet Paşabahçe bir İtalyan yapısı ama artık bir Türk yapısı haline geldi. Çünkü bütün süreçlerini tekrar buradaki emek veren tüm arkadaşlarım sayesinde yeniden kendi tersanemizde inşa etme şansı bulduk. Bu denizcilik tarihimiz için de son derece önemli ve tarihi bir an. Böyle tarihi 600 yıllık bir tarihi olan bir tersaneyi kapatmadan aynı şekilde devam ettirilmesi saygıdeğer bir düşünce. Ve halen de eski ustalarımızdan burada görev yapan insanlar var. Vapuru Beykoz Belediyesi'nden aldığımızda aslında Paşabahçe vapuru yoktu. Çok ciddi anlamda bir kabuklanma oluşmuştu. Önce onlardan arındırıldı. Bütün kaplamalar söküldü. 52 yapısı bir Sulzer vardı. Sulzer makine vardı. Kıymetli bir makina. Makinayı yaşatmak pek mümkün olmadı. Makine dairesi tamamen değişti. Jeneratör, makina, pompalar, kazan daireleri, elektrik sistemleri, köprü üstünde koruyabileceğimiz her şeyi koruduk nostaljik olabilmesi anlamında. Bu yeniden inşa edilme sürecinde de aslında Haliç Tersanesi yıllar sonra bir vapur inşa etti, yeniden vapur inşa etmeye başladı da diyebiliriz. Çünkü bu basit bir bakım değil, ufak bir restorasyon değil. Gerçekten yeni inşaada yapılan tüm süreçlerin tamamını Paşabahçe'de burada yaşadık. Dolayısıyla Haliç Tersanesi aslında yeni bir vapur üretti diyebiliriz. Modern şartlarda inşa ediliyor. Ona göre yeni motorlar konuyor, ona göre yeni saçlar yapıldı. Yeni uskuları, yeni pervanelerle yepyeni bir şekilde dolaşacak. Orada kesinlikle şehir hatlarında güvencesi olacak tabii ki. Paşabahçe tarihine baktığınız zaman muhakkak Artemis tablosundan ya da kabartmasından bahsedilir. Biz öyle farkına vardık aslında. Hani geminin içinde olmadığını görünce de direkt tabii gemiyi devraldığımız Beykoz Belediyesi'ne bunu sorduk. İlgili uzmanlardan destek aldık. Yani bu tablonun, bu eserin orijinali ne, nasıl dönüştürebiliriz diye bir restorasyon süreci başlattık onda da. Biz çok büyük bir mirasın üzerinde oturuyoruz. Yani geçmişimize bakarsanız, İstanbul'un tarihine bakarsanız ve biz bu topraklardaki bütün uygarlıklarının mirasçısıyız. Ve bu bizim görevimiz, yani buna sahip çıkmak. Eski İstanbul filmini seyreder gibi bir şey olacak yani. Bu çok heyecan verici. Sadece bu benim için de olmayacak. İstanbullular için de olacak. Çıksın bakın sefere, bütün herkes fotoğraf çekecek. Şimdi bugün geldiğimiz yerde yeniden suya inecek olması, yeniden yolcu taşıyacak olması,
yeniden o geminin kış tarafında oturup bir çay alıp böyle martıları ve boğazı seyredecek olmak ya inanılmaz mutlu ediyor beni. Daha henüz gerçekleşmemiş olsa bile çok mutlu ediyor ve ilk seferi ya büyük bir heyecanla bekliyorum ben. Paşabahçe'nin tekrar sefere çıkacak olması o kadar çok şeyi unuttu ki geçmişten gelen. Demin belirttiğim gibi yol ve yolculuk hayattaki en önemli kavramlardan biri. Paşabahçe bize yolun ne kadar kıymetli olduğunu, yolculuğun ne kadar kıymetli olduğunu, denizin ne kadar eşsiz ve engin olduğunu, güzel ve güneşli günleri tekrar hatırlatacak diye umuyorum. Biz gemilerimize bütün hepsine Allah selamet versin deriz. Yollarınız açık olsun, provanız net olsun deriz. En güzel kelime budur. Şu an 70 yaşında bir ninemizi böyle bir bebeğe dönüştürdük. İstanbullulara hizmet edecek bir eski ama yeni bir vapurumuz daha oldu. Dünyanın en güzel görüntüsü Salacak'tan karşıya bakmaktır. Karşınızda Sultanahmet, Ayasofya, Tarihi Yarımada. Hele bir de Kız Kulesi bir köşede duruyorsa. Ama bir şey eksik. Nedir o? Bir vapur geçmeli. Ve arkasında martılar.